Merhaba, Roundtable kanalına hoş geldiniz. Ben Kamil. Bu videoya tıkladıysanız mutlaka haberiniz vardır diye düşünüyorum. Unreal Engine 5 26 Mayıs'tan beri erken erişime açık. Yani indirebilirsiniz. Oyun motoru şu an erken erişimde olduğu için hemen indirip üzerinde ciddi projelere başlamayın. Bu bilgiyi videonun başında eklemek istedim çünkü Discord veya Instagram üzerinde bana özelden bu konu hakkında mesajlar geldi. Unreal Engine 4 ile yaptıkları projeyi hemen aktarmak isteyenler var. Yani denemeler dışında ciddi projeye kalkınmayın. Ve nedeni elimizde hala hazır olan bir sürüm yok Unreal Engine 5 için. Şimdilik sadece keşfetmek için kullanın ve zaten erken erişimlerin amacı budur. Yani sadece keşfetmek. Neyse ben bu videoyu uzun olmayacak şekilde yapmak istiyorum. Yeni teknolojiler hakkında genel ve önemli bilgileri paylaşacağım. Daha doğrusu ayrıntılara çok girmeden ama yine de bu özellikler neye yarıyor bunları özetleyip anlatacağım. Zamanla bu YouTube kanalda ve web sitemizde Unreal Engine 5 hakkında yeni videolar ve kurslar olacaktır. Diyerekten artık yeni oyun motorundan bahsedelim. Unreal Engine 5 ilk duyuruların yaptıkları zaman bir yıla yakın oldu şu an. Ve o günden beri benim aşırı merak ettiğim ve denemek istediğim bir konu var ve o da nanite teknolojisidir. Oyun yapımı konusunda çok önemli bir özellik. İlk açıklandığı gün birçok kişi bunun imkansız olduğunu düşünenler olmuştu. Ve hatta onlar stüdyolar için çalışıyorlar. Yani oyun yapımı hakkında bilgili kişiler. Ve sonuç olarak erken erişim ile beraber bu teknoloji mümkün olduğu kanıtlandı. Nanite nedir? Oyun üzerinde olan her modelleme belli poligon sayısına sahiptir. Ve bugüne kadar poligon sayısı ne kadar çok olursa o kadar zor oluyordu oyunu optimize etmek. Ve hala öyle aslında bugünlerde. LOD gibi yani Level of Detail gibi yöntemler kullanmak gerekiyor. Aynı zamanda çok gerçekçi grafiklere sahip olan oyunlar için tekstürler ile beraber oynayıp daha çok detay varmış gibi bir his vermek adına yöntemler bulunuyor. Mesela normal map konusu örnek olarak düz bir modelleme üzerinde az poligona sahip olacak şekilde yapılırdı ve bu tekstürlerle beraber oynama yöntemi kullanıp üzerinde çok poligon varmış gibi gösteriliyordu. Yani kısacası oyun yapımcılar için çok ayrıntılı modellemeler yapmasına bir engel oluyordu bu optimizasyon mevzusu. Birçok oyun yapımcılar da bu nanite teknolojisi onlar için optimizasyon engeli kırmak için bir umut oldu. Artık milyonlarca poligona sahip olan modellemeleri yapıp oyuna eklemek mümkün oluyor. Bunun sayesinde gerçekçi grafik oyunlar için tekstürler dışında veya beraber yapıp daha çok iyi olacaktır. Yani ZBrush gibi programlar kullanıp poligon sayısını kafaya takmadan çok ayrıntılı script işlemler yapıp oyunumuza aktarabiliriz. Peki bu nasıl çalışıyor? Öncelikle bunu da söyleyeyim. LOD yani Level of Detail gibi yöntemler kullanmamıza gerek kalmıyor artık. Çünkü bu nanite teknolojisi her şeyi bizim yerimize kendisi hesaplıyor ve en iyi optimize olacak şekilde bizlere sunuyor. Kısacası LOD'yi biz yapmıyoruz ama Unreal Engine 5 bunu en iyi olabilecek şekilde otomatik olarak yapıyor diyebiliriz. Tabi sadece LOD ile bağlantılı değildir. Mutlaka başka şeylerle de ilgili teknolojiler bulunduruyordur burada ve ben bunun ayrıntılarına giremeyeceğim maalesef. Ama kısacası çok önemli bir gelişmedir oyun yapımı konusunda. Aynı zamanda birçok kişinin aklına takılan bir soru oldu. Bu yeni özellik çok iyi ama oyun projemize çok poligona sahip modellemeler atılırsa sürekli dosya boyutları çok yüksek olacak. Unreal Engine 5 yapımcılar da buna bir çare buldu. Tabii kullanıcılar dedi diye çare arama peşinde olmamışlardır. Yani bizlerden önce düşünmüşlerdir bence. Dosyaları komprese eden bir şirket satın almıştı. Yani dosyaların boyutunu düşürmek adına kendilerini ustalaştırmayı hedeflemiş bir şirketti kendisi. Bunun sayesinde Unreal Engine 5 üzerinde sizin modelleme üzerinde değişiklik yaşanmıyor ve dosya boyutunu 8 kere düşüren bir oyun motoru. Ve hala dosyaları daha fazla kompres etmek için çalıştıklarını söylediler. Cidden her yeni özellik birbirinden şaşırtıcı. Yani benim için öyle en azından. Ve gelecekte olan oyunlar için çok iyi günler bekliyor gibi görünüyor. Başka bir özellikten daha bahsetmek istiyorum. O da Lumen adlı yeni teknoloji. Bunu ilk duyduğumda çok sevinmiştim. Işıklandırma ve gölgeler ile alakalı bir özelliktir kendisi. Biliyorsunuzdur belki gerçekçi bir ışık vermek için oyun yapılınca her bölgeye özel ışıklandırma yapılıyor. Point light, spotlight vesaire bunun gibi şeylerle uğraşmaya gerek kalmıyor artık. Sadece directional light sayesinde yani güneş ışığı diyebiliriz buna. Bunu oyun projemize ekleyince Unreal Engine 5 her konuma kendisi ışıkları doğal ve gerçekçi bir şekilde yerleştirip gölgeleri oluşturuyor. Bu konu Unreal Engine 4 ve birçok oyun motoru üzerinde yapımı zaman alan bir işlemdi. Tabi yapılan oyun projesine göre değişiyor. Yani burada lümen özelliği ister açabilirsiniz veya kapatabilirsiniz. Ama kısacası kullanma imkanı olan ve iyi yapılırsa büyük haritalara sahip olan oyun projeleri için zaman kazancı olabilir. Oyun yapımı dünyasında çok önemli gelişmelere imza atıyor şu an Unreal Engine 5 yani Epic Game ve ilk sürümü kullanmak için gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum. Tabii ki yeni olan özellikler sadece bunlar değil. Şu an hazırlıklı olmadan
aklımda olan bilgileri paylaşıyorum sizlere ve bana göre en sevdiğim özellikleri ön plana koymak istedim. Mesela Metasound bulunuyor yeni özellik olarak. Unreal Engine 5 kullanıp başka programa ihtiyaç duymadan sesler oluşturabilirsiniz Blueprint kodlama yöntemiyle. Ek olarak animasyon yapımı. Önce de yapılıyordu tabi ama Unreal Engine 5 ile daha çok ayrıntılı çalışmalar yapabilirsiniz animasyon konusunda. Sinematikmiş gibi direkt oyun içerisinde sahneler yapılabilir ve bu da önemli bir gelişme. Blender veya Maya gibi programlar kullanılırdı çoğunlukla animasyonlar yapımı adına. Belki bu yeni özellikler sayesinde daha az veya hiç ihtiyaç duymayacağız güncellemelere geldikçe. Bunu da unutmamak lazım. Burada gösterilen yeni özellikler sadece bir başlangıçtır. Yani zamanla çok çok daha iyi olacaktır Unreal Engine 5. Aranızda uzun zamandır takip edenler vardır belki. İlk Unreal Engine 4 duyurusu ve son sürümü ile arasında dağlar kadar fark bulunuyor. Tabi maalesef bu yeni güzel haberler başka bir sorunu var. Bu oyun motoru her bilgisayar için uygun olmayabilir. Önce bile zor oluyordu ama artık daha çok zor olacak düşük sisteme sahip olanlar için. YouTube ve daha doğrusu hatta buna internet diyeyim artık genel anlamda yani. Bazı kişiler tarafından gördüm bunu. Onlar bunu çok kötü yaptıklarını söylüyor. Yani daha güçlü bilgisayar istemesi. Videoyu izleyenler arasında böyle düşünenler varsa bence bu hiç kötü bir şey değil ve gayet normal. Yani yeni teknolojiler daha güçlü sistem gerektirmesi mantıklı ve her zaman böyleydi. Kötü olan taraf sadece iyi bir donanımı almak zor olmasıdır. Unreal Engine 5 hakkında daha çok bilgi sahibi olmak istiyorsanız sizleri onların kendi orijinal kanalına davet ediyorum. Veya hani Türkçe kaynak arıyorsanız benden başkaları da bu konu hakkında videolar yaptı. Onları da izleyebilirsiniz. Çünkü ben sadece burada genel bir özet geçmekten başka bir şey yapmadım. Ve tabii ki de birkaç konu daha var. Onları da çok konuşmadım. Ve zamanla bu YouTube kanal içerisinde yeni videolar olacaktır Unreal Engine 5 hakkında. Oyun motoru yani kısacası oyun motoru yakından daha çok tanımak ve görmek isteyenler varsa aranızda kanalı takip etmeyi unutmayın. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. En yakın zamanda görüşmek üzere.